Herkese selam. Yine nefis bir tesis, harika bir konaklama imkanı sunan müthiş bir otel. Neresi? Garcia Ubud. İşte Garcia Ubud'dayız ve harika dakikalar geçireceğiz. Belki de harika günler geçireceğiz. Ben o arada şu baby muzu götüreyim. Ondan sonrasında oteli yaşamaya başlayalım. Şimdi öncelikle herkese selam. Ben Erkut Özen. Sizlere The Garcia Ubud tesisinden sesleniyorum. Nefis bir tesisteyiz. Bu gözlüğümü çıkartayım ki bazı mimiklerim daha iyi gözüksün. Bununla ilgili eleştiriler de alıyorum ama inanın hem parlaklığa bakamıyorum, parlak ışığa bakamıyorum. Yani birçoğunuzda vardır bilmiyorum. Ben mesela kara da bakamıyorum. Kar yağışı altında karlı bir zemine de bakamıyorum. Ciddi anlamda da beni etkiliyor bu. O yüzden de çok fazla güneş gözlüğüyle geziyorum. Güneş gözlüğü markalarına duyurulur. Evet, şu anda The Garcia Ubud'dayız. Nefis bir tesis burası. The Garcia Ubud'da neler yapılabiliyor, ne yapılıyor, nerede bu tesis ve The Garcia Ubud konaklamamızda günleri nasıl geçiriyoruz, neler yapabiliriz, tesis bize neler sunuyor? Evet, Bali'deyiz. Bali zaten bir dünya cenneti, bir dünya tatil cenneti. Bali adası zaten birçok bölgesiyle inanılmaz ilgi çekici. Dünyanın her tarafından insanlar belirli tatil dönemlerinde özellikle burayı tercih ediyorlar. İşte ben de en çok tercih edilen noktalardan bir tanesi ve balayı yapılan noktalardan bir tanesi olan Ubud'a geldim. The Garcia Ubud tesisindeyim. The Garcia Ubud tesisi sizlere çok şey vaat ediyor. Bir villada kalıyorum. Kendine ait bir havuzu olan, hemen arkamda bir güneşlenme terası var. Güneşlenme terası yine suyun içerisinde, şezlongu. Onun dışında burada oturmak için bir verandası var. Bu verandanın inanılmaz bir keyfi var çünkü nefis bir manzaramız var karşımızda. Hemen İçeride koskocaman bir odamız var. Birçok evden büyük bile sayılabilir gerçekten. Onun dışında işte banyomuz, küvetimiz ve diğer güzel küçük detaylar yine odaya serpiştirilmiş durumda. Kocaman bir ekranımız var. Onun karşısında bir oturma grubuyla televizyonu seyredebiliyoruz ve çok rahat gerçekten. Ve king size'da bir yatağımız var. The Garcia Ubud'a geldik. Taksiden, aracımızdan ya da neyle geldiysek artık bir şekilde bizi buraya ulaştıran araçtan indik ve neler oluyor? Hepsine bir bakalım. Öncelikle resepsiyona geliyoruz indikten sonra. Resepsiyona geldikten sonra resepsiyonda bizi karşılayan çok güler yüzlü, çok iyi bir ekip var. Çok iyi arkadaşlardan oluşuyor ve bu ekip bir anda bizim bütün işlerimizi gerçekleştiriyor. Zaten rezervasyonumuz olduğu için bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak bundan sonrasında da bize yardımcı olacak insanlar işte o resepsiyondaki arkadaşlardan başlıyor. The Garcia Ubud diğer bütün Endonezya veya diğer bütün Bali otellerinde olduğu gibi çok sevimli, güler yüzlü
ve misafirperver personellerle çalışıyor. Gerçekten onlara buradan hem selam gönderiyorum hem de çok teşekkür ediyorum şimdiden. Check-in'inizi yaparken bir yerde bekliyorsunuz ve size hoş geldin kokteylini ikram ediyorlar. Bir soluklanıyorsunuz orada soğuk içeceğinizi içerken. Daha sonrasında eşyanızı alıp size eşlik ederek hangi odayı tercih ettiyseniz, burada birkaç oda tipi var. Onlardan bir tanesine geçiyorsunuz. Ben villada kalıyorum. İyi bir villada kalıyorum. Güzel bir villada kalıyorum. Bunun standardında burada birkaç villa daha var. Ancak tek odalı, birkaç odalı, işte çift yatak odalı, 3 yatak odalı gibi ailelere de hitap eden birkaç oda çeşidi bulunuyor. Onun dışında suite odaları var. Normal otel binasına ait odalar var. Var. Bunların hepsinin detaylarını zaten videonun aşağısında hem The Garcia Ubud'un iletişim adreslerini hem web sitesine hem de diğer bütün bilgileri, detayları oraya koyacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. The Garcia Ubud'da giriş yaptınız. Giriş yaptıktan sonra odanıza geldiniz, yerleştiniz. İhtiyacınız varsa duşunuzu alın, almayın. İşte ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Ama ben ne yaptım? Daha odaya girer girmez kapıyı açtım ve işte bu havuza kendimi bıraktım. Harika bir tesisteyim. Gerçekten harika bir tesis Garcia Ubud. Ubud'da zaten bütün tesisler özellikler taşıyor. Birçok tesisin iyi özellikleri var. Garcia Ubud'da onlardan bir tanesi. Garcia Ubud gerçekten müthiş bir atmosfer, acayip keyifli, nefis bir yer. Harika bir havaya sokuyor insanı. Çok da iyi dinlendiriyor. Birçok aktivite var. Birçok aktivitenin yanında harika da bir restoranı var. Etrafta çok bir şey yok aslında. Bir 10 dakikalık yürüyüşle birçok yere ulaşabiliyorsunuz. Marketler vesaire gibi. Çok büyük bir şehrin ortasında değil zaten, özelliği olmaması. Yoksa şu manzara nasıl olurdu etrafta bir şehir olsaydı? Bazı şeylerin yoksunluğunu giderdiğinde işte böyle güzellikler içerisinde olabiliyor insan. İnsanın çıkası gelmiyor. Ubud gerçekten Bali'nin özellikle yerlerinden bir tanesi. Birçok da konsept tesis var burada. Özellikle orman içlerinde saklı olan. Hatta ormanın içerisinde koca bir bina olmasına rağmen, mesela Garcia Ubud'da koca bir bina var önümüzde. 5 yıldızlı bir otel var. Ancak yine de ormanın içerisinde hiçbir şekilde, en azından bizde olduğu gibi, turizm bölgelerimizde olduğu gibi herhangi bir bozukluk yaratmıyor. Ve ormanın içerisinde sanki saklı, gizli, cennet gibi yerler yapmışlar. İşte Garcia Ubud'un bu villa odaları da aynı bu şekilde. Burası tek yatak odalı bir villa. Birkaç konseptte, birkaç çeşitli alternatifler var yine Garcia Ubud'da. Garcia Ubud'u gördükten sonra bundan sonra nerede kalacağız bilmiyorum arkadaşlar. Oda ve havuz siz geldiğinizde zaten hazırlanmıştı. Tertemiz olarak bekliyordu. Havlularınız serilmişti ve o sırada o yorgunlukla birlikte ben kendimi havuza attım. Nefis dakikalar geçirdim. Daha sonrasında odadan çıktım, duşumu aldım. Duş yeri de çok enteresan ve çok ilginç ve çok keyifli. Bunu da mutlaka deneyimleyeceksiniz zaten buraya geldiyseniz. Ve tabii yine harika bir banyomuz var. Küvetimiz nefis bir tasarım. Küvetlere bayılıyorum ben. Yine burada tuvalet ünitesi ve bütün buradaki tropik yerlerde olduğu gibi Asya'daki birçok lüks otelde, birçok keyifli otelde olduğu gibi burası açık hava. Açık havada duşumuzu yapıyoruz. Birçok yerde böyle gidenleriniz vardır mutlaka. Birçok yerde olduğu gibi yine açık havadayız burada ve burada da keyif yapacağız yine. Daha sonrasında akşamları ne yapabilirsiniz? Akşamları odada takılabiliyorsunuz. Bir. İkincisi, çevrede bir yürüyüş yapabilirsiniz. Özellikle akşam üzeri saatlerinde çevrede yürüyüş yapmak çok keyifli. Biraz fazla yol üzerinde trafik olsa da, trafik dediğim motorlar ve araçlar tek tük şekilde geçiyorlar. Yol çok dar olduğu için trafik gibi gözüküyor. Ama onun yanında yürüyüş yolları veya bahçeler tarafından yine gidebileceğiniz yerler mevcut. Veya tesisin içerisinde yine dolaşabileceğiniz nefis yeşillik. Hatta üzerinde küçük detaylar bulunan yürüyüş yolları da yapmışlar. Burası da çok enteresan geldi bana. Bunu da keyifle gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında akşam odanıza çekilebilirsiniz. Nefis soğuyor burası. Dışarısı çok sıcak. Şu andaki terime bakın. Çok fena gerçekten. Dayanılacak gibi değil. Odanıza çok sayıda şişe suyu koyuyorlar. En azından bununla ilgili bir sorunuz yok. Odanızda suyunuz var. Su gerçekten ihtiyaç duyulan bir şey. Her yerde olduğu gibi, çünkü çok nemli bir hava var. Daha sonrasında odanızda buzdolabınız
yatağınız, televizyonunuz, oturma grubunuz, kettle'ınız, kahve, çayınız. Çaylar çok önemli. Çaylarla ilgili detay çok önemli. Çok çeşitli, yani 6 çeşit çay bırakmışlar. Bunları tüplere organik şekilde, yani bitki olarak bırakmışlar. Sallama çay olarak değil ve bir de demlik var, cam. Onunla birlikte istediğiniz çayı, istediğiniz bitki çayını demleyerek burada keyif yapabiliyorsunuz. Çok keyifli dakikaları bu sayede geçirebiliyorsunuz. Keza ben çok hoşlanıyorum bu tip şeylerden. Bunun dışında filtre kahve olarak hazırlanmış özel paketler var. Onları da filtre kahve şeklinde yine yapabiliyorsunuz aynı şekilde cam demliğinizle birlikte. Bahçe tarafında pirinç tarlaları manzarası sizi özellikle hem gün batımı hem gün doğumunda değişik hava renkleriyle, bunu yine Instagram hesabımdan veya yine YouTube'da çektiğim bazı görüntülerden görebilirsiniz. Harika manzaralar yaratıyor. Bunun da keyfini çıkartarak odadaki günlerinizi böyle geçirebilirsiniz. Ama odadaki günlerin dışında ne yapabilirsiniz? Bali büyük bir ada biliyorsunuz. Ubud da bu adada bulunan şehirlerden bir tanesi ve iç bölgede yer alıyor. Daha çok da özellikle romantik tatillerde, aile tatillerinde, hatta balayı tatillerinde, hatta bir de Instagram'da, sosyal medyada en fazla paylaşılan yerlerden bir tanesi. Neden? Çünkü çok iyi görüntüler veriyor burası. Çok iyi karelere sahip olma şansı veriyor burada konaklayanlara. Ve işte Ubud'da neler yapılabilir? Ubud'un bir merkezi var. Burası merkeze uzak. Birçok tesis zaten merkezin dışında. Çünkü bu güzelliği, bu yeşillikler içerisinde kalma güzelliğini ancak merkezin dışında yapabiliyorsunuz. Gerçi merkez dediğimde çok büyük bir şehir merkezinden bahsetmiyorum. Sadece her şeyi bulabildiğiniz bir çarşısı olan, küçük pazarları kurulan, el yapımı eşyalar satılan nefis bir gezilecek yer. Kafeler, restoranlar vesaire gibi her şey yine Ubud merkezde de yer alıyor. Ama çok daha farklı yerlerde konaklamak istiyorsanız işte The Garcia, Ubud gibi şehrin biraz dışına çıkmak zorundasınız. Çünkü bu yeşil ortamda, bu orman ortamında farklı renklerde yer almanın tek seçeneği bu. Ama Ubud'a gelmişken, The Garcia, Ubud gibi bir tesisteyken siz o imkandan da faydalanabiliyorsunuz. Nasıl faydalanıyorsunuz? Tesisten Ubud'a belirli saatlerde shuttle servis var. Ücretsiz olarak shuttle servis gerçekleştiriliyor ve dönüşünüzü de yapıyorlar. Siz gidiş ve dönüş için rezervasyonunuzu resepsiyona yazdırıyorsunuz. Şu saatte geleceğim, bu saatte döneceğim, aracınıza bineceğim şeklinde ve sizi götürüp getiriyorlar. Bu da Ubud'un merkezini görmekle ilgili kafanızda bir endişe kalmasını bıraktırıyor ve herhangi bir endişe duymuyorsunuz Ubud'u görmek için. Böylece bir gün içerisinde yapabileceğiniz şeyler, burada yürüyeceksiniz, işte havuzuna gireceksiniz, belirli yerlerde gezeceksiniz, alışverişinizi yapmak için Ubud'a gideceksiniz, belki orada eğlenecek, yemek yiyecek veya aklınıza ne geliyorsa bilemiyorum. Onları yapacaksınız. Ubud merkezde gördükten sonra yeniden Bali'deki cennet Ubud'a ve The Garcia Ubud'a gelip yeniden odanıza çekilip buradaki keyfinizi devam ettirme şansınız var. Bundan başka ne var? Tesisin içerisinde nefis bir restoran var. Ertesi sabah uyandığınızda, yani geldiniz, gezdiniz, dolaştınız, gecelediniz burada, kaldınız. Ertesi sabah oldu. Nefis bir kahvaltı var. Harika bir kahvaltı var. Kusuna restoranda. Müthiş bir restoran ve yine çalışanlar çok güler yüzlü, çok ilgili, inanılmaz ilgi gösteriyorlar ve çok bilgililer, çok iyi İngilizce konuşuyorlar ve onlarla birlikte alakart olarak aldığınız kahvaltı, keza size şu anda gösteriyorum, nefis görüntülerle birlikte, nefis bir manzarayla birlikte lezzet dolu dakikaları yaşamanızı sağlayacak kahvaltıyı özellikle öneriyorum. Harika bir kahvaltı var. Özellikle omletleri çok çeşitli şekilde çok iyi yapıyorlar. Gerçek anlamda söylüyorum, yanlarına koydukları, sunumla ilgili koydukları detaylarda yine mükemmel derecesinde. The Garcia Ubud'un bence yıldızlarından bir tanesi Kusuna restoran. Yani hem öğle hem akşam hem de kahvaltı için kullanabileceğiniz restoranda, oda kahvaltı olarak kalındığı için kahvaltıdan örnek veriyorum. Akşam ve öğle yemeklerini henüz deneyimlemedim. Deneyimlersem onları da aktarırım size. Ancak kahvaltı için mutlaka Kusuna restoranı aklınızda bir yerlere yazın. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem diyorum. Daha sonrasında kahvaltı ettikten sonra eğer spor yapmak istiyorsanız bir fitness center var. Fitness center'a gidebilirsiniz. Fitness center'da sporunuzu yapabilirsiniz veya çevrede oturmak için çeşitli güneşlenmek için alanlar var. Keyifli alanlar var. Salıncaklar var. Birkaç tane salıncak kurmuşlar. Kocaman bir havuz var. İçine şelale şeklinde bir su akan nefis bir havuz var. Yine bahçede dolaşıp diğer imkanlarından da tesisin faydalanabiliyorsunuz. Bir şemsiyenin bu kadar korumadığı bir yağmura ilk defa denk geliyorum. Bu da Garcia Ubud'un bana hediyesi oldu. Bereket
Yapacak bir şey yok. İnanılmaz yağmur yağabilir, keyfinizi bile kaçırabilir ama Garcia Ubud'da kahvaltıyı yağmurun içerisinde, neredeyse yağmurun içerisinde bir yağmur ormanında nefis bir şekilde yapabilirsiniz. Bakalım. Garcia Ubud'da ilk sabahımda öyle bir sabaha uyandım ki ne zamandır burada böylesine yağmur yağmadığını söylüyorlar. Ben yağmurun sesine uyandım. Harika bir gün. Yağmuru da burada hissetmek lazım. Tabii ki Garcia Ubud'da yağmur yağıyor diye hiçbir şey yapmayacağız. Odamıza mı tıkılacağız? Tabii ki hayır. Biraz sonra göreceksiniz neler yapılabiliyor Garcia Ubud'da yağmur yağarken. Tabii hala yağmur yağmaya devam ederse. Yağmur yağmaya devam etmiyorsa zaten şu gördüğünüz havuzun içerisinde olacağım. Yağmur yağarsa, devam ederse ne yapacağız? Ona da bakalım. Yağmur yağdı diye yapacaklarımızdan vazgeçilecek bir yer değil Garcia Ubud. Yine nefis bir gün. Yağmur yağıyor. Yağmurda ıslanmaktan da pek hoşlanmıyorum. Bilen bilir. Görüşürüz. Yağmur yağdığında eğer ıslanmaktan hoşlanmıyorsanız yapacağınız bir şey Garcia Ubud'da size şemsiye veriyorlar. Kapınızın önünde bir şemsiye var çünkü burada sürekli yağmur yağabiliyor. Kimi zaman yağmasa da restorana giderken, tabii benim gibi havuza girmek zorunda değilsiniz. Restorana giderken veya çevrede dolaşırken yine şemsiyenizi almak için hemen kapının önüne bir şemsiye iliştirmişler. Her yerde olduğu gibi aslında. Ama Garcia Ubud'da bu bambaşka bir şey için çözüm oluyor. Benim gibi yağmurda ıslanmayı sevmeyenler olabilir tabii aramızda. Neyse. Shuttle'a binerek Ubud'a gittiniz. İçeride fitness center'da keyifli ve sağlıklı dakikalar geçirdiniz. Onun dışında bir şeyler içmek için yine Kusuna Restoran'ın balkon kısmında, teras kısmında çok keyifli şekilde oturup dinlendiniz veya odanızda müthiş keyifli anlar geçirdiniz. The Garcia Ubud, Ubud'a gelenlere inanılmaz güzel şeyler vaat ediyor ve bunları nasıl vaat ediyor? The Garcia Ubud, Ubud'un bütün tesisleri içerisinde gerçek anlamda ulaşılabilir fiyatları ve içeriğinde sundukları bu fiyatlar karşılığında sunduklarıyla gerçek anlamda söylüyorum bunu, sizlere çok şey sunabiliyor. Yani fiyat kalite, aldığınız şeye ödediğiniz fiyatla karşılaştırdığınızda burası, hele ki bizim kendi ülkemizde şu son dönemdeki pahalılıkla karşılaştırdığınızda Ubud bu standartlarda inanılmaz ucuza, hatta şöyle diyebilirim, The Garcia Ubud'da tatil yapmak, özellikle böyle bir villada bile tatil yapmak, Türkiye'de herhangi bir yerde bir 5 yıldızlı otelde tatil yapmaktan çok çok daha avantajlı. Bali'ye geliyorsanız, Ubud'a geliyorsanız The Garcia Ubud'da birkaç gün geçirmenizi, hele ki böyle bir yerde kalırsanız villasını tercih etmenizi mutlaka öneriyorum. Ben Erkut Özen, The Garcia Ubud'dan herkese sevgiler.